Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Kim geliyor? Dünyanın bir numaralı satranç ustası Magnus Carlsen geliyor ve rakibi Vladimir Fedosev'in elini sıkıyor. Hadi saate bas, başlayalım diyor. Ve Norveç-Slovenya maçı başlıyor arkadaşlar. Satranç olimpiyatları biliyorsunuz Budapeşte de gerçekleşti. Peki hocam, bu maçın özelliği ne? Magnus Carlsen'in aldığı tek mağlubiyet bu maçta oldu arkadaşlar. Evet, bakalım neler yaşanacak. Şu an taşları düzeltiyor. Klasik Magnus Carlsen hareketi ve oyuna bakalım hangi hamleyle başlayacak. Oyuna D4 ile başladı Magnus Carlsen. Evet, saatlerde yukarıda görebilirsiniz. Sağ taraftaki Magnus Carlsen'in, sol taraftaki de Vladimir Fedosev'in saati olacak arkadaşlar. Evet, hakemler izleyicileri biraz uzaklaştırdı. Evet, Magnus Carlsen rahat tavırlar sergiliyor. Fedosev simetrik cevap olan D5 ile yanıt verdi. Evet, taraflar açılışlara ne kadar hakim olsalar da temkinli oynarlar. Rakibin hazırlığına düşmemek için. Fedosev'in yüzüne bakın arkadaşlar, bir gülümseme geldi. Evet, o gülümsemenin nedenini bilmiyorum. Belki daha önceden oynadıkları bir maçla ilgili bir anılar olabilir. At F3'e C5 yanıtını verdi. Yaklaşık 5 dakika kadar düşündükten sonra Vladimir Fedosev. Evet, açılışta bakalım siyahlar üzerinde bir baskı kurabilecek mi Magnus Carlsen? Magnus Carlsen de benzer cevabı verdi. C4. Evet, burada C5 ve C4 piyonlarının boşta olduğunu, koruması olduğunu görüyorsunuz. Fakat bunu bir gambit olarak düşünebilirsiniz. O piyonların alınması rakibin kolayca geri alması ile sonuçlanacak. Bir avantaj elde etmeyecek. Evet, burada CD4 hamlesiyle Fedosev piyonu almayı tercih etti. Evet, Magnus Carlsen de düşünüyor. Benzer cevabı Magnus Carlsen'e verdi. Şu an açılış simetrik hamlelerle başladı diyebiliriz. Evet, bakalım Magnus Carlsen açılıştan bir üstünlük elde edecek mi? At F6'da oynandı. Tümüyle simetrik bir vaziyet oluştu. Evet. Magnus Carlsen atıyla D4'teki piyonu almaya karar verdi. Evet. Benzer cevabı Fedosev de verecektir. Doğru. Hemen o da atla D5'teki piyonu aldı. Evet, çok ilginç bir açılış. Beyazların üstünlük elde edebileceğini göremiyorum. Bakalım nasıl olacak. Magnus Carlsen'in illaki bir düşüncesi vardır. Dünyanın bir numara satranç ustası E4 ile merkezi alan ve ata saldıran hamleyi uyguluyor. Evet, buradan atı kaçmasını bekliyoruz Vladimir Fedosev'den ve hiç zaman kaybetmeden Magnus Carlsen tam ayaklanacaktı. At F6 geri çekti. Magnus Carlsen evet neredeyse küçük bir pet suyu bitirdi arkadaşlar. Maç başlayalı yaklaşık 20 dakika oldu ve burada fil B5 şah çekerek simetriyi tümüyle artık bozuyor. Evet, bu şah çekişine basit bir cevap olan fil D7 yanıtını veriyor Fedosev. Evet, gelip izleyenleri görüyorsunuz. Salona izleyici olarak kimse giremiyor arkadaşlar. Sadece arkada gördüğünüz tribünlere izin var. Evet, at G3 yanıtını verdi. Gelişime devam ediyor Magnus Carlsen. O tribünlerden de çok uzak mesafe olduğu için masadaki konum görülemiyor. Evet, E5 yanıtını verdi. Evet, simetrik hamle yine sayılabilir. Çok ilginç. Bir de arkadaşlar medya ekibindeki kişiler salona giriş yapabiliyor. Fil D7 alarak şah çekmeyi tercih etti Magnus Carlsen. Evet. Ve bu hamleye kadar Magnus Carlsen yarım saatini, Vladimir Fedosev de 10 dakikası, 15 dakikasını harcamış olduğunu görüyorsunuz. Süreler 90 dakika ile başlıyor. 90 dakika artı her hamle sonrası 30 saniye ekleme var arkadaşlar. 40. hamleler oynandığında da ek süre olarak 30'ar dakika her iki tarafa ekleniyor ve hamle başına 30 saniye ekleme devam ediyor ve veziri alarak vezirlerin oyundan çıkmasını tercih etti Fedosev. Evet, atla alamaz. Merkezdeki piyon boşta kalır. Şahla aldı Magnus Carlsen. Evet. Magnus Carlsen düşünüyor. Evet, burada. Evet, ve burada at C6 hamlesiyle gelişime devam ettiğini görüyoruz. Vladimir Fedosev'in. Magnus Carlsen fil G5 oynadı. Evet, şu an
tembel taşların oyuna girdiğini görüyoruz. İki tarafta gelişimini süratlice tamamlamaya çalışıyor. Vladimir Fedoseev de düşündükten sonra at G4 ile F2'den çatal hamlesini istiyor arkadaşlar. F2'den çatal yapmayı istiyor. Tabii ki buna izin vermeyecek Magnus Carlsen. Ve basitçe Şah E2 ile piyonu korudu. Rok bozuldu hocam. Rokunu bozdu. Evet ama oyundan vezirler çıkmış olduğu için. Oyun sonuna girildiği için biliyorsunuz oyun sonlarında Şah'ın merkeze yakın durması tercih edilir. Şah da artık bir saldırı taşına dönüşür. Evet, file gelen saldırıyı Magnus Carlsen geri çekerek güvenli konuma filini taşıyor. Evet, Vladimir Fedoseev H5 yaparak burada artık bir tehditle geliyor arkadaşlar. Tehdit G5 sonrası fil G3 yapacak mecburen ve H4 ile fili sıkıştıracak. Fil sıkışmasın diye hem file yer açan F3 hamlesini hem de ata saldırmayı tercih etti. Vladimir Fedoseev de atı kenara çekti. Eğer atı yerse kaleyle alacak. Beyazların güçlü konumdaki atından kurtulacak. Magnus Carlsen kendi rızasıyla fili çekiyor. Ve burada evet Vladimir Fedoseev atla atı alıyor. Mecburen Magnus Carlsen de piyonla alıyor. Piyon yapısını burada bir derece bozmuş olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, şu an oyun dengede. Uzun rok ile devam etmeyi tercih etti. Şah'ın merkeze yakın kalmasını uzun rok hamlesiyle kullandı. Oyun sonlarında kısa rok yerine bu yüzden daha çok uzun rok tercih edilir. Evet, D2'nin kontrolünü tümüyle siyahlara bırakmamak için Magnus Carlsen köşedeki kalesini merkeze geldi. Kale değişimi. Evet, zamanlarda yaklaşık bir 16 dakika, 15 dakika fark olduğunu görüyorsunuz. Evet, kaleyle aldı Magnus Carlsen. Oyun çok dengede gidiyor arkadaşlar. Taşlar da bir hayli azaldı. Ve burada H4 hamlesi şah kanadında zayıflık oluşturmak için yapılmış bir hamle ama hala oyun dengede. Ve burada Magnus Carlsen'den yaratıcı bir hamle geldiğini görüyoruz. Şah E2. Şah E2'nin amacı şu aslında. Evet, kaleyle piyona saldırı geldiğinde şahla korumak için yaptı. H4 hamlesinin bir nedeni de G4 ilerlemesini durdurmaktı. Evet, şah gördüğünüz gibi oyun sonlarında merkezleşmesi gerekiyor. Burada da hem merkezleşti hem de F5'i korudu. Şah tehlikeli sularda yüzüyor gibi değil. Gayet güvenli vaziyette arkadaşlar. Fedoseev kale G5 gelerek G2'deki piyona saldırdı. Magnus Carlsen düşünüyor ve kale G1 maalesef pasif olan bu hamleyi yapmak durumunda kalıyor. Başka türlü yanıt veremezdi. G3 yanıtını erkene çekmek istemedi. Ve Fedoseev artık G6 ile F5'teki piyondan kurtularak F ve E piyonunu kullanmak istiyor. Burada H4'ü de boşta bıraktı tabii ki. H4'e karşılık F5'i alacak şimdi. F5'i aldı. Şah çekti. Bakalım şah nereye gidecek? Evet. Şah ilerliyor. İnanılmaz. Şu an kaleye saldırı var. Evet, Fedoseev'in kaleyi kaçması gerek. Evet, Fedoseev kaleyi geri kaçıyor. F6'yı da koruyarak arkadaşlar. Evet, Magnus Carlsen bakalım ne yapacak? Evet, düşünüyor. Şahıyla saldırıyor. Çok tatlı bir hamle. Şahıyla F6'ya saldırıyor. F6'yı almak istiyor. Evet, Fedoseev düşünüyor. Fil C5 hamlesiyle kaleye saldırdı. Kaleye karşı saldırı yaptı. Böylece o da G2'yi almaya çalışacak. Magnus Carlsen kalesini H1'e gitti. Kale G2'den sonra bari H2'yi alamasın diye kale H1 ile H2'yi peşinden korudu. Ve at D4 bir şah geliyor. Şahın konumunu bozmak için burada aslında Magnus Carlsen'in şah F7 ile devam etmesi lazım ama burada nazik bir hamle yapıyor. Oyundaki ilk bilgisayarın beğenmediği hamle bu oluyor arkadaşlar. Şahı daha aktif kullanması daha iyi sonuç verecekti. File gelen saldırıyı B6 ile karşılıyor Fedoseev. Gördüğünüz gibi hakem masa üzerinde duran bardağı alıp masanın altına koydu. Kurallar gereği masada başka bir nesnenin bulunması yasak arkadaşlar. Pet şişe dahil, su şişesi dahil. Evet, F4 ile merkezi bozma çabasına şahını merkezleştirme kararı aldı. Arkadaşlar aslında burada şahı
mat ağına sokmaya çalışıyor ve G4 çift soru işareti arkadaşlar. G4 çok kötü bir hamle. Çok kötü bir hamle. Burada basitçe aslında at C2 oynayarak mat ağına sokması lazımdı beyaz şahı Fedoseyv ama o da çift soru işaretiyle cevap veriyor. Ve durum tekrar dengeye geliyor arkadaşlar. Evet FE5. FE5 hamlelerinden sonra oyun tekrar dengeye geldi. Fedoseyv burada fırsatı kaçırdı. Zamanlara baktığımızda Magnus Carlsen'in 1,5 dakikası olduğunu görüyorsunuz. Evet atla E4'e geldi güçlü bir hamle. C5'ten piyon kazanmak istiyor. Zaman farkı 20 dakika. Evet at F3 file saldırdı. File saldırdı. Evet. File saldırdı. Önce at C5 aldı şah çekti. Fedoseyv piyonla almak zorunda. BC5. Evet buraya kadar halen oyun dengede. Halen dengede. Ve burada file gelen saldırıyı filini G3'e kaçarak cevaplıyor Magnus Carlsen. Evet dengelerin bozulacağı noktaya birazdan geleceğiz. Evet burada Magnus Carlsen kaleli bir şah çekiyor. Çünkü kalenin artık G dikiğinde bir işlevi kalmadı. Yataya inerek piyonlara saldıracak. Evet Magnus Carlsen seyircilere bir bakış atarak şah C5 ile piyonu alarak devam etti. Şimdi kale ikinci yataya inecek ve piyonlara saldırı gerçekleştirecek arkadaşlar. Fedoseyv evet, bir duraksama yaptı ve tekrardan son kontrolünü yaptıktan sonra emin olduğuna karar verdi ve kaleyi olması gereken güçlü yataya indi arkadaşlar. Şimdi burada işte oyunun ilk hatası, oyunu kaybettiren dönüm noktası geldi arkadaşlar. Kale C1 yanlış hamleydi. Beyazların A4 ile devam etmesi gerekiyordu arkadaşlar. Kale C1 maalesef işe yaramayacak. Şah E6 çok iyi bir hamle. D5 karesinin kontrolünü aldı. Şahını çok etkili kullanıyor. Kale C4 ile 15 saniye kala hamle yaptı. G4'e saldırdı. Zaten şahı gelmekteki amacı buydu Fedoseyv'in. Fedoseyv şahla G4'ü korudu arkadaşlar. Evet. Magnus Carlsen karşı oyun arayışı içerisine girmeye çalışıyor. A7 piyonuna saldırdı. Ama hem B2'yi hem de H2'yi vermiş oldu. Fedoseyv sakinliğini koruyor ve H2'yi almayı tercih ediyor. Böylece Fedoseyv'in 2 geçer piyonu oluştu. Magnus Carlsen evet durumun gidişatından memnun değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canı sıkkın. Bunu yüzünden okuyabiliyorsunuz. Fille aldı. Evet taşı da elinden kaçırdı. Evet aldı ama buraları artık kayıp arkadaşlar. Kale C1 fikrinden sonra oyun kayba giriyor. Burada G ve E piyonlarının ilerlemesini durduramayacak Magnus Carlsen. Tek çare A7'yi alıyor. Evet. Vladimir Fedoseyv bir oh çekti adeta. Arkasına yaslandı. Evet şu an. Evet arkasına yaslandı arkadaşlar. Çünkü şu an 39. hamledeyiz. Birer hamle sonra iki tarafa da 30'ar dakika eklenecek ve B2'yi almaya da karar verdi Fedoseyv. Artık 2 geçer piyona tek geçer piyon var. Ama kötü yanı şu. Siyahlar geçer piyonlarına şahın desteğini verebiliyor. Magnus Carlsen evet üzüntüsü yüzünden okunuyor. Bir şah çekiyor. Bir şah çekiyor. Evet. Şah B5'e piyon desteğine geldi. Bu şah çekme hamlesi aslında 40. hamleyi tamamlamak için de arkadaşlar. Süreler eklenecek birazdan. Evet geçer piyonlar ilerliyor. Evet Fedoseyv'e süre eklendi. Magnus Carlsen'de biraz eklenecek. G3. Evet. Kaleler geçer piyonun arkasına durmalıdır. Prensibi gereğince Magnus Carlsen geçer piyonun arkasına gidiyor ama şah desteği kolayca geliyor. Magnus Carlsen'in işi çok zor. Evet buradan itibaren Magnus Carlsen'in verdiği tepkileri gözlemlemenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü oyunun kayıp olduğuna adı gibi emin. Son bir çaba içerisinde. Evet Vladimir Fedoseyv çok temkinli oynuyor. Kaleye şah çekti. Şah C6'ya gitti. Oradan B7'ye devam edebilir. Evet. Tekrar piyona yapıştı. Magnus Carlsen evet, çok canı sıkkın. Fedoseyv de kontrol altında her şey diyor. Şah B6 geldi. Evet. Magnus Carlsen bakıyor. Evet. Dünyanın bir numarası satranç olimpiyatlarında kaybediyor ve bu mağlubiyet takımın da mağlup olmasına neden oluyor. Magnus Carlsen için çok üzücü bir an ve dünyanın gözü hep Magnus Carlsen'in maçlarındaydı. Olimpiyatta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı. Beraberliklerden biri bildiğiniz gibi milli takım sporcumuz
Büyük usta Mustafa Yılmaz ile olan karşılaşmasında oldu. Mustafa da onu yenebilirdi. Üstün konuma geçti. Şu an 2 geçer piyon çok ilerledi. Siyahlar gerekirse kalesini beyazların geçer piyonuna feda etmeye razı arkadaşlar. Kaleyi verse de 2 geçer piyonuna kazanabilir. Ama Magnus Carlsen şah çekerek beraberlik şansı aramaya çalışacak. Bu da savunma yöntemlerinden biridir. Sürekli şah çekmek. Şah şimdi kendine saklanacağı bir yer arıyor. Ve birazdan şaşıracaksınız, şah bakın nereye gidecek. Bir şah daha. Bir şah daha. Evet, Fedoseev bakalım şahını nerede saklayacak. Şahı aralara giriyor. Aralara giriyor. Evet. Bir şah daha çekiyor. Biraz da çaresizce Magnus Carlsen. Evet, Fedoseev şahını G2 karesinde sakladı. Bakalım bu onu tatmin edecek mi, göreceğiz. Evet, Magnus Carlsen geçer piyonunu tekrar sürüyor. Evet. Fedoseev de E2 geçer piyonunu sürdü. Vezir çıkmak istiyor. Magnus Carlsen kaleyle arkasına geçti ve piyona yapıştı. Şah desteği gelecek. Evet, geldi. Ama bu sefer de Magnus Carlsen'in sürekli şah çekme hamleleri gelecek. Sürekli şah çekiyor. Evet, şah çekiyor. Bakalım Fedoseev nerede saklayacak şahını? Şah kaçmaya çalışıyor. Evet. Sürelerde bir problem yok. Tekrar aşağı çekti. Evet. Fedoseev düşünüyor. Şahını D2'ye götürdü. Magnus Carlsen tekrar aşağı çekecek. Evet, tekrar aşağı çekiyor. Bakalım Fedoseev şahını nerede saklayacak? Fikri olan varsa lütfen belirsin arkadaşlar. Ben de bu maçı çok merak etmiştim. Magnus Carlsen'in tek kaybettiği maç olimpiyatlarda. Şah C1 geldi Fedoseev. Magnus Carlsen durumun vahimetinden haberdar. Bir şah daha çekiyor. Ama bu onun son şahı olacak. Çünkü şah şimdi nerede saklanacak? Evet. Fedoseev son kontrol yapıyor. Magnus Carlsen yıkılmış vaziyette. Şahını B1'e geldi ve şahlar bitti. Magnus Carlsen ve terk ediyor arkadaşlar. Magnus Carlsen terk ediyor arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Olimpiyatlardaki aldığı, evet, tek mağlubiyeti alıyor Magnus Carlsen. Evet, inanılmaz bir an, tarihi bir an arkadaşlar.